Yeni bir seyahat vlogundan herkese selamlar arkadaşlar. Nereye geldik? Yunanistan'a geldik. Neredeyiz? Yunanistan'da Olimpos'un eteklerinde güzel bir ortalde kalıyoruz. Yunan mitolojisinde tanrıların evi olarak bilinen Olimpos Dağı'nı keşfedeceğiz sizlerle bu videoda. Hazırsanız sizi çok fazla uzatmadan gelin Olimpos'u birlikte keşfedelim bakalım. Olimpos nasılmış? Nasıl tanrıların evi olarak ünlenmiş? Nasıl tanrıların evi olarak bilinmiş? Bunu hep birlikte öğrenelim. Şöyle güzel bir manzarayı bulmuşken güzel de bir açıklama yapayım. Sabah buraya nasıl geldik? İstanbul'dan Selanik'e yaklaşık 1,5 saatlik bir uçak yolculuğuyla Selanik Havalimanı'na geldik. Oradan da 1,5 saatlik bir araba yolculuğuyla da Likotorina denilen bu kasabaya geldik. Gördüğünüz gibi manzara şahane. Tabii şu an biraz yağmur var. O yüzden yolları falan çekemedim. Deli gibi yağmur yağdı. Ama inanılmaz güzel, bakar mısınız şu manzaraya? Şimdi ise hazırsanız birazdan yola çıkacağız ve sizi çok güzel yerlere götüreceğim gerçekten. Ama öncesinde YouTube kanalını takip edip beni izlemeyi unutmayın. Bildirimi ne varsa açarsanız çok sevinirim. Ve o zaman şimdi gelin Olimpos gezimiz başlasın. Yunanistan'da nereye giderseniz gidin, özellikle restoranlarda yemek yedikten sonra bu reçeller böyle ikram olarak size geliyor. Kahvenin yanına böyle bir tatlı olarak bunu yiyorlar. Bunu aslında Azerbaycan'da da yapıyorlar ama bunun asıl geliş yeri Girit diye biliyorum. Yanlış değilsem oradan böyle misafirler ikram edilerek çıkmış. Böyle kaşık kaşık gelir bir tepsiyle herkes böyle istediği kadar o reçelden alır. Yanında da kahvesini yudumlar. Asıl onun en güzel yeri manzarası. Şimdi hazırsanız sizi az önce girişi yaptığım balkona götürüyorum. Kolindros'taki Aziz Paraskevi Kilisesi, Yunanistan'ın Makedonya bölgesinde Kolindros kasabasında bulunan tarihi bir Ortodoks kilisesidir. Aziz Paraskevi'ye adanmış olan bu yapı, bölgenin dini ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Yapım tarihi tam olarak bilinmese de Bizans mimarisinden izler taşır ve erken Hristiyanlık dönemine dayanan bir ibadet geleneğini temsil eder. Geleneksel mimarisi, freskleri ve ikonalarıyla dikkat çeken kilise, özellikle Azize'nin mucizelerine inananlar için bir hac noktasıdır. Evet, şimdi ise Alexis Zorbas'ın doğduğu yer olan Kolindros'a geldik. Bu şu arkamda gördüğünüz bir folklor müzesi var. Hazırsanız şimdi burayı hep birlikte geziyoruz. Kolindros Folklor ve Tarih Müzesi, geleneksel kıyafetler, el sanatları, tarım aletleri ve eski ev eşyaları gibi günlük yaşamdan objeler bulunur. Aynı zamanda Kolindros'un tarihine ışık tutan fotoğraflar ve belgeler de sergilenmektedir. Yerel kültürü koruma amacı taşıyan müze, ziyaretçilere bölgenin geçmişine dair önemli bir bakış sunar. Şimdi ise Kolindros'ta 1914 yılında yapılan bir okulu geziyoruz. Okulun içi gördüğünüz gibi her yer tahtadan. Bayağı da güzel ve deniz manzaralı. Evet, şimdi ise buranın en önemli manastırlarından bir tanesi olan Athanasius Manastırı'na geldik. Devasa ve muhteşem bir yer burası. Ve şimdi hazırsanız hikayesi geliyor. Aziz Athanasios Manastırı, Yunanistan'ın Pieria bölgesinde Kolindros yakınlarında yer alan tarihi bir Bizans yapısıdır. Muhtemelen 10. veya 11. yüzyılda inşa edilen manastır, Ortodoks teolojisinin savunucusu olan Aziz Athanasios'a adanmıştır. Osmanlı döneminde bölgenin dini kimliğini korumada önemli bir rol oynayan bu yapı, tarihi ve ruhani önemiyle dikkat çeker. Doğal güzelliklerle çevrili manastır, hem ibadet edenler hem de tarih ve doğa severler için eşsiz bir ziyaret noktasıdır. Şimdi bir şey diyeceğim size. Manastırda olduğumuz için biraz sessiz konuşacağım ama bize rahibeler o kadar güzel şeyler ikram ettiler ki. Allah'ım, böyle kahve, yanına işte ıspanaklı börek, ondan sonra elmalı kek, ondan sonra kurabiye, o kadar lezzetliydi ki gerçekten. Hepsini burada kendileri yapıyorlarmış. Gerçekten bayıldım lezzetlerine ama tabii herkese yapmıyorlar bunları. Ama inanılmaz güzel, sessiz, sakin bir yer ve şu an biraz da yağmur yağıyor. Aşırı huzurlu bir yer.
Evet, şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Metoni denilen bir bölgeye geldik. Benim en sevdiğim bölüm, en sevdiğim yer. Arkamda gördüğünüz gibi taverna var. Nikos Tavern. Buranın en meşhur yerlerinden bir tanesiymiş. Benim de listemde vardı. Ondan şimdi buraya geldik. Güzel güzel yemeklerimizi yiyeceğiz. Ayrıca bir de buraların meşhur bir içeceği var. Çipura diye geçiyor. Bu çipurada üzümden damıtılmış böyle anasonlu böyle bir karşılama içkisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Uzo gibi kokuyor ama aslında uzo değil. Böyle bir karşılama içkisi, arkadaşlarla işte sohbet, muhabbet yapılırken işte kahkahalara böyle eşlik eden bir içecek olarak adlandırıyorlar. Böyle şimdi onu da deneyeceğiz. Buradaki lezzetleri deneyeceğiz. Bakalım buranın lezzetleri nasılmış. Vallahi en sevdiğim bölüm yeme içme bölümü. Ben bu yeme içmeli şeylere bayılıyorum arkadaşlar, zaten biliyorsunuz. Şimdi hemen size mekanı da göstereyim. Mekan da çok güzel. Bu arada bir tane taksici var. Ondan sonra bizi o getirdi buraya. Dedi ki buranın dedi en güzel yerlerinden bir tanesi burası dedi. Burada mutlaka dedi işte her şeyi deneyin, her şeyi yiyin. En güzel yerlerden bir tanesi dedi. Zaten biliyorsunuz taksiciler her zaman her yerin en iyisini biliyorlardır. O zaman şimdi sözü de çok fazla uzatmadan gelin hep birlikte bu lezzetlerin tadına bakalım. Şimdi güzel bir çorbayla başladık. Balık çorbası. Ama yani tadı o kadar güzel ki tavuk gibi. İçerisinde sebzeler var. Artık biliyorsunuz ben deniz ürünleri çok fazla sevmiyorum ama çok iyi. Çok güzel yemeklerimizi yedik ve gidiyoruz şimdi. Gezimiz daha devam ediyor arkadaşlar, bitmedi. Ama yemekler güzeldi. 2004 yılında açılan bu müze, Yunanistan'ın zengin denizcilik tarihini gözler önüne seriyor. Müzede antik çağlardan modern dönemlere kadar gemi maketleri, pusulalar, sekstantlar ve haritalar gibi denizcilik aletleri sergileniyor. Ayrıca bölge halkının denizle olan bağını ve yerel denizcilerin hikayelerini de anlatıyor. Tarih ve denizcilik meraklıları için eşsiz bir deneyim sunan bu müzeyi Pieria'ya yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin. Evet, şimdi ise otelimizin olduğu Litora bölgesinde bulunan Olympos Gitema'ya geldik. Buranın en iyi restoranı olduğunu söylediler. İçeriye girdik, siparişlerimizi verdik ve şimdi hazırsanız sizi restoranla tanıştırıyorum. Ardından da güzel lezzetlerin böyle tadına bakıyoruz hep birlikte. Taco salatası söyledik, böyle suvlakiler söyledik, caciki söyledik, kabak kızartması söyledik. Böyle ballı, susamlı, feta peyniri söyledik. İnanılmaz lezzetler. Bunlar benim Yunanistan'a geldiğimde en çok sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Her yer güzel yapmıyor ama bakalım burası. Buranın en meşhur restoranı olduğuna göre bakarım nasıl lezzetler bekleyecek. Bu arada önceki gittiğimiz yer o kadar güzeldi ki her şeyi o kadar çok yedik ki. Ama yani şu an aslında hala karnımız tok. Ama ne yapıyoruz? Yemeden geri kalmıyoruz arkadaşlar. Yemek yiyoruz. Yemek bulduk mu asla affetmiyoruz biliyorsunuz. Ve şimdi hadi hazırsanız sizi içeriye götürüyorum. Günaydın, günaydın, günaydın herkese. Dün o kadar yorulmuşuz ki, bir de üstüne o kadar çok yemek yedik ki otele gidince böyle hiç halimiz kalmadı. Zaten dün restorandan çıktık, deli gibi yağmur yağıyordu. O yüzden videoyu çekemedim, kamera ıslanabilir diye. Otele geldiğimizde de böyle direkt hemen bayıldık yani. Neyse şimdi sabah oldu güzelce, otelden çıktık. Elatohori denilen bir köye geldik. Burada işte farklı farklı oteller var. Şu an her taraf sis oldu. Bakın şu arkamda. Normalde buradan denizi bile görebiliyorsunuz. Yani biz şu an bayağı tepelerdeyiz. Ama buradan baktığınızda böyle denizi vesaire falan görebiliyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir kafe var. Hemen gösteriyorum.
Bizim için içeride ateş yakmışlar. Orada oturuyoruz. Hem buranın hikayesini dinliyoruz hem de bize burayla ilgili bilgiler anlatıyorlar. İşte özel ağaçları varmış. Onları söylediler. Buraya özgü. Daha sonrasında 2000 yılından sonra işte oteller yapılmaya başlamış. Kafeler, restoranlar yapılmaya başlamış. Onları anlatıyorlar içeride. Ben de zaten size anlatırım bunları birazdan. O zaman şimdi içeriye girelim. O bir sıcak ortamı keşfedelim, sonra gezmeye çıkacağız. Pierre Mousses'e geldik ve içerisi gerçekten çok keyifliydi. Şömine sıcacık bir ortam yaratmış, tam bir huzur köşesi. Manzarası aslında harika ama bugün hava sisli olduğu için pek göremedik. Yine de meşhur Olimpos çayını denedik ve bayıldık. Eğer buraya gelirseniz hem şöminenin tadını çıkarın hem de bu çayı mutlaka deneyin. Şimdi aslında burası bir kayak merkezi ama şu an yeteri kadar kar olmadığı için pistler kapalı. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde buraların tamamen açılacağı, işte kafelerin, restoranların, kayak yerlerinin açılacağı güzel bir yer olacak diye söylediler. Bize dediler ki en başta aslında burada hiç kar yok, işte keşke kar olsaydı, siz götürdük bilmem ne vesaire falan. Dedik ki hani gelmişken görelim, size de burayı göstereyim. Eğer böyle bir hani kayak turizmi düşünüyorsanız ya da hani kayak yapmayı seviyorsanız bence bu nokta gayet ideal ve İstanbul'dan da hemen kolayca direkt arabayla çıkıp da gelebilirsiniz. Bize dediler ki hiç kar yok vesaire falan. Ama yani şu an bir İzmirli olarak arkadaşlar bu kar bana yeter de artar bile yani. Şimdi böyle burayı da gördük ama tabii sezonda kesinlikle buraya gelmem gerekiyor. Ben onu anladım. Çünkü şu arkamda gördüğünüz yani şu an sisten gözükmüyor ama pist o kadar güzel ki bakın şu tepeden şöyle böyle iniyor, yuvarlanıyor vesaire falan. Gerçekten çok güzel oldu. Kendimi de yere koydum, çektim boyum uzun gözüksün diye. Böyleli. Şimdi burayı da gördük. Umarım ilerleyen zamanlarda pistler açıldığında burada böyle sizinle bir snowboard yaparız diye düşünüyorum. Ama şimdilik bu kadar. Eğer dediğim gibi hani sizin de aklınızda böyle bir kayak turizmi yapma, işte böyle bir yerlere gitme planınız varsa burayı da not etmeniz gerekiyor. Benden söylemesi. Evet, şimdi ise Pydna antik kentine geldik. Hazırsanız buranın bir hikayesini dinleyelim bakalım nasılmış. Eski Pydna, Yunanistan'ın Pieria bölgesinde tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan önemli bir antik şehir. Makedon Krallığı döneminde güçlü bir liman ve ticaret merkeziydi. Pydna, özellikle M.Ö. 168'deki Pydna Savaşı'yla tarihte unutulmaz bir yer haline geldi. Bu savaşta Romalılar Makedon kralı Perseus'u yenerek Yunanistan'daki Makedon egemenliğine son verdi. Şehir daha sonra Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olarak gelişmeye devam etti. Antik kalıntılarıyla tarih boyunca yaşanan büyük olayların izlerini burada hissetmek mümkün. Vlog gezi vlogundan daha çok lezzetler vloguna döndü. Ama ben bu halinden çok memnunum. Bakın bizim ekip. Herkes nasıl yiyor. Bobby's and Bobby's diye bir restoran var. Bakın şu arkamda gördünüz. Orada yemekleri yedik. En sonki tatlıları çok iyiydi. Portakallı her yerde olduğu tatlılardı ama buradaki gerçekten çok güzeldi. Onun dışında diğer lezzetler de iyiydi ya bayağı. Burayı da sevdiğim arkadaşlar not edebilirsiniz. Burası da böyle tersten bir ev. Değişik. Öyle yani. Şimdi otele doğru devam ediyoruz. Yemekten geldik, odada dinlendik. Şimdi tekrar yemeğe gidiyoruz. Evet, şimdi de akşam yemeği için Sunday Pizza'ya geldik. Buraya gelirseniz burası da denenebilir. Zaten adamlar bizi en güzel yerlere götürüyor. En çok oy alınan en güzel yerlere getiriyor. O yüzden bu deneyimimiz güzeldi. Şimdi dedik ki biz otele kendimiz yürüyerek gideriz. Çünkü bu yediklerimizi biraz eritmemiz gerekiyor. Dedik ki biraz etrafı gezelim. Neler var neler yok bir bakalım. Aynı zamanda yarın da şöyle bir şey yapacağız. Yarın 5.30 gibi falan otele gelmeyi planlıyoruz. Eğer gelirsek de size burayı böyle gezdiririm, bir market turu yaparız. Marketten neler alınır, neler var marketlerde onlara bir bakarız diye. Böylece şimdilik yavaş yavaş yürüyerek otele gidiyoruz. Yarın artık ne yapıyoruz biliyor musunuz? Artık Olimpos'un içerisine giriyoruz.
Olimpos Dağı'nı keşfediyoruz. Orayı bir geziyoruz. Ondan sonra daha farklı bir yerlere daha gideceğiz. Oraların isimlerini şu an aklımda tutamadığım için bilmiyorum. Böyle ama güzel böyle şelalelerde falan yürüyeceğiz. O yüzden rahat ayakkabılar giyin dediler bize. Böyleli güzel bir gezi bizi bekliyor. Olimpos bu arada yani daha önceden duymuştum ama hani hiç bu kadar gezmemiştim. Hani işte kayak merkezi var. Ondan sonra işte başka şeyler var. Hani değişik atraksiyonlar var. Sıcak balonlar var. Yani bizim Kapadokya'daki gibi böyle balonlar var. Onlarla gezi yapabiliyorsunuz. Paragliding yapabiliyorsunuz. Yani bu kadar şey ben bilmiyordum. Burada öğrendim. Mardin'in bunlar yapılıyor mu falan. Vallahi yapılıyormuş. Yani bizim şu an geldiğimiz tam sezon değil aslında ama sezonda daha da hareketli oluyor. Şu an Ski Center'da kapalı yani. Kayak merkezi de kapalı. Kayak merkezi açıldıktan sonra gelirseniz büyük ihtimalle daha çok böyle yoğun olabilir burası. Böylele. Şimdi artık çok konuştum yine. Otele devam ediyoruz. Yarın görüşürüz. Günaydın herkese. Dün ben size demiştim Olimpos'a tırmanacağız diye. Şu an yavaş yavaş artık Olimpos Dağı'nı keşfetmeye başlıyoruz. Yine birazcık sisler var. Manzarayı tam göremiyoruz ama. Olympus Milli Parkı Bilgi Merkezi, dağa çıkmadan önce mutlaka uğramanız gereken bir yer. Burada yürüyüş rotaları, güvenlik bilgileri ve parkın haritalarını bulabiliyorsunuz. Ayrıca bölgenin bitki örtüsü ve hayvanları hakkında da detaylı bilgi var. Binlerce bitki türü, yaban keçileri, kartallar ve endemik bitkiler Olympus'un doğasını anlamak için harika bir başlangıç noktası. Zorlu şartlar altında şelaleye inmeye çalışıyoruzdur. Yırmağa gidiyoruz. Şu ekibe bakın şimdi. Bak. Şelaleyle bir selfie'miz olmasın mı? Dur şemsiyem kapatıyor şelaleyi. Siz hep Yunanistan'ı adalardan ve deniz tatilinden biliyordunuz değil mi? Bakın neleri var. İlk karımı Yunanistan'da gördüm. Bunu hiç düşünebilir miydiniz? İlk karı Yunanistan'da görme, ilk kara Yunanistan'da ayak basmayı. Bugün yine programımız yoğun. Ölüyordum. Olimpos Dağı'nın eteklerinde 16. yüzyılda kurulmuş bu manastır, Yunan Ortodoks tarihinin önemli yapılarından biri. Aziz Dionysios tarafından 1542 yılında inşa ettirilen manastır, bir dönem Olimpos'un ruhani merkezi olmuş. Taş duvarları, kemerli yapısı ve eski freskleriyle ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor. Osmanlı döneminde zarar görse de bugün hala ayakta ve ruhani atmosferini koruyor. Manastır, 2. Dünya Savaşı sırasında bombalanmış ve ciddi şekilde tahrip olmuş. Ancak kalıntıları hala büyük bir ilgi görüyor. Etrafını saran orman ve Olimpos'un mistik havası burayı sadece tarihi değil, aynı zamanda doğal bir cazibe merkezi haline getiriyor. Eski manastırın 2. Dünya Savaşı'nda tahrip olmasının ardından 1989 yılında yeniden inşa edilen bu manastır, Olimpos'un eteklerinde farklı bir konumda yer alıyor. Modern ama geleneksel mimariyle inşa edilmiş ve Yunan Ortodoks geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Burada eski manastırın bazı kutsal eşyaları ve el yazmaları korunuyor. Bu müze, manastırın tarihini gözler önüne seren eşsiz eserlerle dolu. İçeride azizlerin kutsal emanetleri ve altın iplikle işlenmiş görkemli örtüler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra manastırda korunmuş el yazmaları ve ikonalar da sergileniyor. Müzede ayrıca Osmanlı döneminden kalma belgeler de var. Bu belgeler manastırın o dönemdeki yapısını ve Osmanlı etkisini anlamak için önemli bir kaynak. Her köşesi tarihle dolu bu müze, ziyaretçilerine hem dini hem de kültürel bir yolculuk sunuyor. Evet, şimdi ise Diyon Antik Kenti'ne geldik. Hazırsanız şimdi bir Diyon Antik Kenti'nin hikayesini dinleyelim. Ardından da şöyle bir görelim. Ondan sonra da müzeye gideceğiz. Hazırsanız Diyon Antik Kenti gezimiz başlasın. Diyon Antik Kenti Olimpos Dağı'nın eteklerinde tanrıların kutsal kenti olarak bilinen Diyon, Makedonya Krallığı'nın dini merkeziydi. Adını Zeus'a adanmış kutsal alanlardan alır. Kentte antik tapınaklar, hamamlar, tiyatro ve mozaiklerle süslenmiş villalar bulunuyor.
Özellikle Zeus Tapınağı ve Yunan-Roma döneminden kalma yapılar oldukça etkileyici. Kazılarda ortaya çıkarılan heykeller, sunaklar ve diğer kalıntılar Diyon Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Burada gezerken antik halkın günlük yaşamını, dini ritüellerini ve sanatsal zenginliklerini hissedebiliyorsunuz. Diyon hem tarihi hem de doğal güzelliğiyle Olimpos ziyaretinin en önemli duraklarından biri. Diyon Arkeoloji Müzesi, Olimpos Dağı'nın eteklerinde yer alan Diyon Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerin sergilendiği bu müze, bölgenin tarihini gözler önüne seriyor. İçeride antik döneme ait heykeller, mozaikler, seramikler ve kutsal alanlardan getirilen sunaklar bulunuyor. Özellikle Zeus ve tanrılara adanmış objeler dikkat çekici, müzenin en ilgi çekici eserlerinden biri antik Diyon'un hamamlarından çıkarılan mozaikler ve detaylı işlemelerdir. Ayrıca su kültürü ve dini ritüellerle bağlantılı kalıntılar da müzenin önemli parçaları arasında. Ziyaretçilerin tarihle iç içe bir yolculuk yapmasını sağlayan bu müze, Diyon'un kutsal ve kültürel mirasını en iyi şekilde yansıtıyor. Şimdi ise bu tarafa geldiğinizde güzel deneyimler yaşayabileceğiniz, mozaik yapabileceğiniz, kilim örebileceğiniz, aynı zamanda da demir dövüp kendinize tencere, tava ya da mutfak aleti yapabileceğiniz bir yere geldik. Burası hemen az önceki Diyon Müzesi'nin hemen çaprazında kalıyor. İsmini de zaten bu altlara bir yerlere yazacağım. Şu an biz geldiğimiz için açtılar ama normalde yazın açıkmış burası. Şu an bize sadece göstermelik açtılar böyle. Ama inanılmaz güzel. Burada kadın da çok tatlı. Bize de böyle de küçük hediyeler de hazırlamış. Geldiğinizde mutlaka sizler de buraya gelin. Böyle güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz burada. Diyon Arkeoloji Müzesi'nin karşısında yer alan Safety Stories, sadece konaklama değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim sunuyor. Burada farklı atölyeler var. Mozaik yapımı, demir dövme ve kilim dokuma gibi geleneksel el sanatlarını deneyimleyebiliyorsunuz. Ayrıca yerel lezzetler de burada sizi bekliyor. Ev yapımı ürünler, yöresel yiyecekler ve el işi ürünler hem gözünüze hem damağınıza hitap ediyor. Safety Stories, tarihi atmosferi ve misafirperverliğiyle Diyon ziyaretini daha da özel kılıyor. Evet, şimdi de Olimpos yazdığınızda Google'a karşınıza çıkan ilk fotoğraflardan bir tanesi büyük ihtimalle bu kilisenin fotoğrafı olacaktır. Hazırsanız şimdi burayı keşfedelim. Keşfederken hem şöyle bir görelim hem de hikayesini hep birlikte dinleyelim. Agia Triada Kilisesi ya da Holy Trinity Kilisesi, Olimpos Dağı'nın eteklerinde uçurumun kenarında kurulmuş küçücük ama büyüleyici bir yapı. İlk bakışta manzarasıyla insanı büyülüyor. Bu kilisenin tarihi Bizans dönemine dayanıyor. Kilisenin içinde döneme ait freskler ve dini ikonalar var. Eğer yolunuz Olimpos'a düşerse mutlaka burayı görün. Hem tarihi dokusu hem de doğayla iç içe konumuyla bambaşka bir deneyim sunuyor. Artık bu seyahatimizin de sonuna geldik. Valizlerimizi topladık. Odadan çıkıyoruz, otelden ayrılıyoruz. Ama size şimdi bir şey göstereceğim. Gideceğimiz gün havanın bu kadar güzel olup buradan deniz manzarasının ortaya çıkması. Bir de bir şey daha. Bakar mısınız, arkada dağların hepsi gözüküyor. Üzeri karlı karlı kaplı. Biz bütün geldiğimiz gün boyunca her yeri sisli gördük. Ama şu an biz gidiyoruz diye güneşler açtı. Evet, şimdi ise nereye geldik bilin bakalım. Buranın en güzel köylerinden bir tanesi olan Pailios Panteleimonos'a geldik. Hazırsanız şimdi burayı geziyoruz. Ardından bir de şöyle güzelce bir hikayesini dinleyelim. Sonra da güzel bir yere oturup böyle sıcak sıcak kahvelerimizi, çaylarımızı içip Yunan lezzetlerinin biraz da böyle tadına varalım diyorum. Hazırsanız o zaman Pailios Panteleimos gezimiz başlıyor. Paleios Panteleimonas köyü, Yunanistan'ın Pieria bölgesinde Olimpos Dağı'nın doğu yamaçlarında yer alan 14. yüzyıldan kalma bir Yunan köyüdür. Osmanlı döneminde de varlığını sürdüren köy, taş evleri ve dar sokaklarıyla geleneksel Yunan mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. 1950'lerde terk edilse de 1980'lerde restore edilerek yeniden canlandırılmıştır. Köy meydanındaki Agios Panteleimonas Kilisesi ve muhteşem Termaikos Körfezi manzarası burayı eşsiz bir durak haline getiriyor. Köyün en meşhur yerlerinden biri olan Topalio Kafenio'ya geldik. Burada kahvelerimizi, meşhur Olimpos çayımızı içtik ve karidopita, spanakopita, patsavuropita, revani gibi tatlıları denedik ve hepsini de çok beğendik.
Nasıl ama? Köyü beğendiniz mi? Çok güzel değil mi gerçekten de? Buraya Selanik'ten kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir de yazın inanılmaz kalabalık oluyor. Sabah erken saatlerde gelmeye özen gösterin. Çünkü tur otobüsleri vesaire falan burada gerçekten gezilecek yer kalmıyor. Şu an hem sezon dışı hem de sabah çok erken geldiğimiz için o yüzden biraz boştu. Ama yine kafeler, restoranlar falan doluydu. Aklınızda bulunsun eğer buraya gelecekseniz. Ve gerçekten görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sadece o adalardan, tatil yerlerinden falan ibaret değil Yunanistan. Böyle güzellikleri de var gördüğünüz gibi. Şimdi kaleye doğru giderken eski tren yolunu gördük. Orada dedik ki bir duralım. Bu arkamda görmüş olduğunuz yani şuradaki tren yolu eskiden Atina ile Selanik arasında gidip geliyormuş. Ama şu an çoğu böyle yerin altında kalmış. Böyle gözüken kısmı da var. Şimdi dedik ki burada görmüşken bir duralım, şöyle bir video çekelim vesaire. Yeni tren yolunu daha üste yapmışlar tabii ki de. Şimdi ise yavaş yavaş kaleye doğru gidiyoruz. Eğer buradan yürümek isterseniz, bu yol kaleye de gidiyor. Buradan yürümek isterseniz 1 saat kadar falan sürüyormuş buradan kaleye kadar gitmeniz. Böylele. Şimdi artık devam edebiliriz. Manzara güzel ama buradan ta Halkidiki'nin, Halkidiki 3 parmak olarak düşünürseniz Halkidiki'nin 1. parmağı burada gözüküyor. Tabii şu an hava biraz yine şeyli ama diğer şeylerini de yukarıdan, dağdan baktığınızda görebiliyor musunuz? Bugün dediğim gibi hava biraz daha güzel. Hem otelden güzel bir manzaramız oldu hem de şu an her yeri net bir şekilde görebiliyoruz. Artık sis yok. Evet, şimdi ise Panteleimon Kalesi'ne geldik. Burayı geziyoruz ve şimdi hikayesini de bir dinleyelim bakalım. Platamonas Kalesi, Yunanistan'ın Pieria bölgesinde Ege Denizi'ne hakim bir tepede yer alıyor. 10. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilen kale, zamanla Haçlılar ve Osmanlıların eline geçmiş. Stratejik konumu sayesinde deniz ticaretini ve bölgeyi korumak için kullanılmış. Bugün kaleyi gezerken tarihin izlerini duvarlarda hissedebilir ve muhteşem deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Özellikle gün batımında burası tam bir masal gibi. Evet, şimdi ise nereye geldik bilin bakalım. Şarap tadım evine geldik. Burada güzel güzel şaraplarımızı tadıyoruz. Güzel güzel yemeklerimizi yiyoruz. Aynı zamanda bir de hazırsanız size buranın hikayesini ve Yunanistan'da hangi üzümden şarap yapılır onu anlatıyorum. Böylele. Cortis Winery Olimpos Dağı'nın eteklerinde yer alan, aile işletmesi olan bir bağ evi, burada Shinomavro, Assyrtiko, Syrah ve Chardonnay gibi kaliteli üzümler yetiştiriliyor. Olimpos'un eşsiz iklimi ve verimli toprakları sayesinde bu üzümlerden harika şaraplar üretiliyor. Şarap tadımı yaparken şaraphanenin sunduğu ev yapımı yöresel lezzetlerinde tadına bakabilirsiniz. Bu deneyim bölgenin hem şarap kültürünü hem de mutfak mirasını keşfetmek için mükemmel bir fırsat. Şimdi şey diyeceğim. Biz artık dağlardan gerçekten şehre indik. Selanik'e geldik. Yaklaşık Selanik'te 1 saat kadar falan şöyle bir vaktimiz var. Tabii Christmas zamanında geldiği için her yer böyle güzel güzel süslenmiş. Şimdi hemen şurada bir Christmas pazar var. Oraya gidiyoruz. Christmas bir marketi görelim diye. Ondan sonra belki bir yerlerde bir gyros yeriz, bir tatlı yeriz. Sonra da havalimanına. Böyle ufak 1 saatlik bir gezi olacak bizim için Selanik'te. Ama özlemişim Selanik'i. Seviyorum ben burayı. Selanik güzel şehir. Seviyorumdur. Zaten eğer vloglardan da anlayacağınız gibi milyon tane Selanik gezi vlogu var. Milyon tane Selanik'e gelmişliğimiz var. O yüzden böyle. Şimdi bir Christmas markete bakalım neler var neler yok Selanik'teki. Olimpos gezimiz burada sona eriyor. Doğayla iç içe harika zaman geçirdik, güzel yemekler yedik, tatlılar denedik ve unutulmaz deneyimler yaşadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.